hoş geldiniz. Ben İpek. Bugün size İtalyan evleri ve Türk evleri arasındaki farklardan bahsetmek istiyorum. İlki ve direkt göze çarpanı tabii ki evlerin dış cephe boyaları. İtalya'da çok renkli boyalar, çok farklı boyalar kullanılıyor. Sarı, yeşil, tamam hadi bunlar bir yere kadar okey ama pes pembe evler var. Kıpkırmızı, turuncu evler var. Gerçekten hepsi bir araya geldiğinde sanki bir karmaşa olurmuş gibi görünüyor ama bence hiç de öyle değil. Çok tatlı görünüyor. Benim çok sevdiğim bir atmosfer oluşmuş oluyor. Yana şöyle görselleri ben yine bırakayım. Siz de bir bakın. Yani sizce nasıl görünüyor? Türkiye'de ise bunun tersine bence bu tarz boyaları dış cephede pek fazla kullanmıyoruz. Onun yerine beyaz, işte kırık beyaz, gri'nin tonları gibi. Daha baktığınızda bir harmoni içerisinde böyle tek düze ve daha modern görünen bir görüntü var. Ama aslında dediğim gibi burada da bu kadar renkli olması karmaşaya yol açabileceğini düşünürken baktığınızda onun da kendi içinde bir harmonisi var. Boyalardan başlamışken şimdi evlerin içine girip oradaki boyalardan bahsetmek istiyorum. Benim dikkatimi çok çekmişti. Gerçekten çok cesur bulmuştum. Evlerin içerisinde turuncu böyle boyayanlar vardı. Ve hatta üzerine böyle yaldızlı bir değişik bir şeyle o altın görünümünü de veriyorlar. Kesin görsel bulmuşumdur, onu da buraya eklemişimdir. Ben kişisel olarak beğenmiyorum ama çok fazla İtalyanın evinde bunu gördüğümü söyleyebilirim. Bence biraz daha bu konuda gösterişli şeyleri seviyorlar. Türklerse Türklerin hiç kimsenin duvarında bu yaldızları görmediğimi söyleyebilirim. Ama renk olarak evet, herkes istediği rengi evinin içerisinde artık Türkler de cesur olarak kullanıyor. Sadece bu yaldız olayının orada olmadığını biliyorum. Üçüncü olarak madem evlerin dışından başladık oradan devam edeceğim. Hepinizin bildiği gibi İtalya'daki balkonlar. Gerçekten İtalyan balkonları çok küçük. Yani o kadar küçük ki şöyle bir adım atıyorsunuz ve bitiyor ya. 1 metre falan. Ve pek fazla balkon kullanmıyorlar. İtalyanlarda daha çok böyle işte İtalyan kırsal kesimlerinde, kırsal evlerinde daha çok veranda tarzı vardır. Veranda hayatını seviyorlar balkon hayatından çok. Yani balkonlu evler balkonu pek kullanmadığı gibi ev alacağınızda da ev kiralayacağınız zaman çok fazla balkonunun olup olmaması da önemli olmuyor onlar için. Çünkü zaten kullanmıyorlar. Ama veranda çok büyük bir artı oluyor. Verandası olmayanlar da varsa eğer bahçeli bir evse bahçeyi çok kullanıyorlar. Yani dış mekanda gerçekten bir şeyler yapıyorlar ama bunun için balkonu pek kullandıklarını söyleyemeyeceğim. Biz Türklerse tamamen balkon insanıyızdır. Bir mangal yapılsın hemen balkonda açılıverir. Ne bileyim akşamları balkonda çay demlenip oturulur falan. Gerçekten bizim için balkon çok önemlidir. Hani bir evin balkonunun olması fiyatını falan da arttırıyor bizde, yani sonuçta o derece önemli. Ama İtalya'da yani İtalyan balkonlarını biliyorsunuz o kadar küçük ki insanlar böyle çamaşırlarını 2 bina arasından ipler gererek asıyorlar. O sistemin nasıl olduğunu biliyor musunuz? Böyle elleriyle çekiyorlar böyle. Asıyorlar, çekiyorlar, asıyorlar. Öyle. Karşı komşunuz sizin her şeyinizi görüyor. Bütün çamaşırlarınızı görmüş oluyor. Dördüncü maddeye geçiyorum. Bu da aslında evin dizaynında daha çok nasıl, ne gibi materyallerin kullandığı. Ahşap eşyaları çok seviyorlar. Yani böyle gerçek ağaçtan yapılmış masa sandalyeler, mutfak dolapları olsun, bu tarz şeylere bayılıyorlar. Ve mermer. Mermer detayı gerçekten onlar için çok önemli. Soğuk aslında bana kalırsa gerçekten çok soğuk gösteriyor evi. Ve mermeri tek başıma düşündüğümde çok beğenmiyorum. Ama ahşapla mermeri çok güzel bütünleştirdiklerini düşünüyorum. Öyle olunca da evin atmosferi soğuk durmuyor. Ahşap ve mermer İtalyanların bence vazgeçilmezi. Diğer bir bahsetmek istediğimse evlerin girişi. Evlerin girişinde kültür olarak ayakkabı çıkartmadıkları için ayakkabı çıkartacak ya da montunuzu asacak, ayakkabınızı dolaba koyup terliğinizi alacak bir giriş pek fazla bulunmuyor maalesef ki. Yeni yapılan evlerde dikkat ediliyor ama şu anki daha önce yapılmış olan klasik İtalyan evlerinde maalesef ki yok. Çünkü zaten direkt ayakkabılarıyla içeri giriyorlar. O yüzden bir antre varsa bile sadece bir aynayla falan geçiştirilmiş. Böyle bir vestiyer falan tarzı bir şey maalesef ki yok. Hatta bu yüzdendir ki birçok evinde kapısı direkt evin içerisine açılıyor. Mesela benim evim de öyle. Direkt salona açılan kapılar var. Mutfağa açılan kapılar var. Eğer bir ortak alansa o ortak alana açılan kapılar var. O yüzden yani eviniz ve dışarı arasında bir kapı olmuş oluyor. Antre falan değil. Maalesef ki böyle. Bundan ben pek hoşlanmıyorum açıkçası arkadaşlar. O yüzden gerçekten bu beni çok zorlamıştı ev ararken. Bayağı bir zorlanmıştım ama baktım bulamıyorum. İtalya'dasın İpek dedim ve kabullendim. Diğer bir konu bununla bağlantılı. Türk evleri biliyorsunuz ki her yeri halı doludur. Yani biz halı kültürü bizde çok önemlidir. Biz halı insanıyızdır. Ama İtalyanlar pek fazla halı kullanmıyorlar. Bence bunun sebebi de eve zaten ayakkabıyla giriyor olmaları. Çünkü ayakkabıyla giriyorsun, sürekli halının üzerine basıyorsun ve temizliği çok zor bir şey halının. O yüzden bence pek kullanmamayı tercih ediyorlar. Onun dışında böyle küçük paspas gibi, mesela mutfağına o su dökülebilecek kısmına işte küçük paspas gibi şeyler, banyoya falan o tarz şeyler. Bunları kullanıyorlar ama böyle büyük bizimki gibi
kocaman kocaman halıları yok. Bu konuda küçük bir parantez açacağım. Annemler buraya geldiğinde bana halı almayı çok istemişlerdi. Bir tane halı mağazası bulmuştuk benim yaşadığım yerde. Bu arada IKEA tarzı yerlerde tabii ki halı var ama gerçek hakiki bir halı istiyorsanız bir halı mağazasına gittiğinizde fiyatların çok uçuk olduğunu görüyorsunuz. Çünkü pek halı kullanmayan bir millet olunca halı mağazası çok az oluyor. Halı mağazası az olunca bulunmaz bir nimetmiş gibi halı fiyatları da tabii ki arşa çıkıyor. İtalyan evlerinde bir de şöyle bir şey var. Yemek odası. Yemek odası. Çünkü onlarda yemek yemek daha önemli. Biz mesela misafiri çaya da alabiliriz, yemeğe de alabiliriz. Ama İtalyanlarda çay kültürü olmadığı için daha çok yemeğe alıyorlar. O yüzden de yemek odası diye bir kültür var. Yemek odası olmayan evlerde de mesela salonda bir oturma alanı ve bir yemek masası tarafı vardır ya. Bizde genelde o masa biraz böyle duvarın dibine itilmiş olur. Ama onlarda öyle değil. Daha çok merkez, daha çok kullanılan yer yemek masası olduğu için onlar oraya daha geniş alan ayırıyorlar. Oturma gruplarına az alan ayırıyorlar. Çünkü zaten bütün akşam ya da bütün öğlen artık ne zamansa gelen misafirleri hep masada vakit geçirmiş oluyorlar. Bu yüzden yemek odası onlar için çok önemli. Burada bir tane parantez açmak istiyorum. Bunu zaten birçok Amerikan dizisi izlemiş olan kişiler de görmüştür. Yemek odası diye bir şey olduğunu, evlerin kapısının direkt evin içerisine açıldığını, çünkü onlarda da öyle. Hani o şekilde aklınızda kalabilir. Nasıl yani falan diye şok olmayın. Çünkü aslında bu Amerikan dizilerinden de gördüğünüz bir şey, direkt aklınıza onu getirebilirsiniz. Diğer bir şey, bu gerçekten çok büyük bir problem ama İtalya'daki evlerde küf problemi var arkadaşlar. Küf, yani böyle bir şey olamaz. Ben çok çıldırmıştım bu konuya. İlk geldiğimiz sene gerçekten o kadar kötüydü ki elbiselerim küflenmişti, biliyor musunuz? O kadar kötü bir durumdaydım ki bütün dolabı yıkamıştık. Evin her yerini dezenfekte etmiştik. Gerçekten çok zorlanmıştım. Bu küf meselesinin ben bir tek buralarda olduğunu falan düşünüyordum. Ya da hani evin bir sistemiyle alakalı bir şey zannediyordum. Biz bu arada kullandığımız duvar boyalarına kadar küfü önleyici aslında duvar boyaları, ama yine de küf oluşmuştu bizde. Meğersem bu İtalya'nın genelinde böyle bir problem varmış. Küf oluşturabiliyor çok çabuk burası. Çok fazla nem var. O yüzden de hatta evlerde kullanılan bir makine var. Nem alma makinesi galiba. Türkçesi tam olarak öyle olur. Benim de şu anda yukarıda çalışıyor. Orada çalıştığı için ses çıkmasın diye burada genelde video çekmeyi tercih ediyorum. Size onun da fotoğrafını şöyle yana koyayım. Hatta bir ara Shorts'ta size ne yapıyor, nasıl çalışıyor onu göstermek istiyorum. Annemlerin evlilik yıl dönümü hediyesiydi. Biz zaten almamız gerekiyor diye düşünüyorduk. Sağ olsun annemle babam hediye ettiler bize. Gerçekten her gün en azından 4 saat çalıştırıyoruz ve evden litrelerce su çıkartıyor. Litrelerce yani. Onsuz ne yaparmışız diye düşündürüyor bu da beni. Başka bir farklılık. Bu çok tatlı bir şey. Gerçekten çok tatlı bir farklılık. Dünyanın neresine giderseniz gidin, bir Türk'ün Türk olduğunu bence evinde bulunan neyden anlarsınız? Çaydanlıktan. İtalyanın da İtalyan olduğunu kafeteryasından, yani moka potundan, sizin anlayacağınız dilde anlayabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden şöyle söyleyeyim. Her İtalyanın evinde eğer elektrikli bir kahve yapma makinesi varsa bile mutlaka moka potto vardır. Onu zaten gördüğünüz zaman burası İtalyan evi dersiniz, nasıl her Türk'ün evinde çaydanlık varsa. Bu videolukta benden bu kadar olsun. Umarım bir şeyler unutmamışımdır ama unutmuş da olabilirim. Eğer merak ediyorsanız ya biz Türklerde böyle, onlarda şöyle mi diye herhangi bir konu hakkında, ev, yaşam, kültür hiç fark etmez, aşağıya yorumlarda bulunabilirsiniz. Ben de onlardan bakarım. Hangi videoyu size çekebileceğime karar verebilirim diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çıkmadan like bırakmayı, hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.